Bu özellikle emekli abilerimiz burayı düşünebilir. Ben şöyle bir yerde sadece 600 liraya kalıyorum. Gerçekten mükemmel. Burası geleceğin Bali'si olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar vize çok kolay. Türkiye'den gelen bir insan için deniz çok wow değil. Burası açık bir hayvanat bahçesi gibi. Burası hayatımda iyi ki yaptım dediğim şeylerden bir tanesiydi. Çok ilerleyen zamanlarda Sri Lanka'ya giden insanların sayısı artacaktır. Tropikal bir atmosferi Sri Lanka'da yaşayacaksınız ve bunu uyguna yapacaksınız. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Dostlarım ben 1 saattir konuşuyorum. Videoya başlamadan önce kaydı kontrol etmiştim. Meğersem ses kaydı almamış. Sonra tekrardan kayda basma nasıl olduysa mikrofon kapanmış ve 1 saat boyunca ben burada kendi kendime konuşmuşum. Oluyor böyle şeyler. Oluyor, iş kazası diyelim. Ben bunu size anlatacağım derken beynim yandı bu arada. O yüzden beğeni ve yorumlarınız, hype'larınız, elinizde ne varsa atarsanız sevinirim. Çünkü gerçekten dersime çalışarak gelmiştim. Umarım tekrardan aynı enerjiyle size aktarabilirim. Konumuz Sri Lanka. Küçücük bir ülke. Nüfusu 23 bin. Halkı garip. Böyle haritadan baktığınız zaman gözyaşı gibi bir ülke burası. Halkı mazlum, Hindistan'dan kopmuş gibi. Böyle bir de küçük bir bağ var gibi. Hindistan'a bağlı gibi aynı zamanda. Aradaki mesafeleri 17 kilometre. Bayağı bir yakın. İnsanları Hintliye benziyor. Sinhala halkı olarak geçiyor. Kendilerine aslan halkı diyorlar. Bayraklarına da aslanı görebilirsiniz. Konuştukları dil Sinhala dili. Yine aynı şekilde burada Tamil halkı var. Daha önce bunlar kavga etmiş, dövüşmüşler kendi aralarında. Böyle çatırdamalar yaşamışlar. Sonra orta yolu bulup hayatlarını devam ettirmişler. Ülkenin gelir kaynaklarının en başında turizm geliyor. Yine baharatlar var. Az sonra değineceğim. Buraya geldiğiniz zaman almanız gereken şeylerden bir tanesi tarçın, çay. İngilizler buraya gelmiş ve bakmış ki burada çay yetişir. Sonra Seylan çayı ortaya çıkmış. Bu Lipton falan aslında hep bu coğrafyadan çıkan çay markaları. Her neyse orası çok derin. Şimdi nereden başlayalım? Önce direkt uçuşlardan başlayalım. Türkiye'den buraya direkt uçuşla 7,5 saate gelebiliyorsunuz. Aktarmalı biraz daha uyguna gelebilirsiniz. Tabii alacağınız tarihe göre değişkenlik göstermekle birlikte 15 bin lira ile 20 bin lira arasında bir fiyatla uçak bileti bulabilirsiniz. Hemen vize konusuna değinelim. Arkadaşlar vize çok kolay. E-vize de var. Buraya gelip kapıdan vize de alabilirsiniz. Ama benim tavsiyem elektronik vize almanız. Elektronik vize de şu anda 52 dolar ücretinde. Buraya gelip burada da kapıdan da işlemleri halledip ülkeye rahat bir şekilde girebilirsiniz. Size 30 gün vize veriyorlar. Bunu 9 aya kadar uzatabiliyorsunuz. Eğer buraya gelip ben iş kuracağım, ben ticaret yapacağım, ben kafa dinleyeceğim, ben bir aydan fazla kalacağım derseniz bir defa vize alıyorsunuz. Hatta aldığınız yerde üzerine 1 ay daha, 2 ay daha ekleyebiliyorsunuz. Yani vizenizi uzatabiliyorsunuz. Vize uzatma konusunda da hiç sıkıntı yok. Vize kolaylığı olan bir ülke. O yüzden buraya gelinir. Vizenizi aldınız, uçak biletinizi aldınız. Hangi tarihte geleceksiniz? Aralıkla Mart arasında. Benim size tavsiyem Şubat'ta gelmeniz. Ocak veyahut da Şubat'ı değerlendirebilirsiniz. Yağmur yağabilir burada. Tropikal bir bölgedeyiz. Yağmur ormanlarının olduğu bir bölgedeyiz. Sabah hava güneşliydi. Şimdi böyle bir ara atıştırıyor. Burada gayet normal. Hayatın akışını bozmuyor. İnsanlar yağmurla yaşamaya alışmış. Siz de alışırsınız. Havalizinize siz yine küçük bir yağmurluk alın. Ve uçakla geldiniz havalimanına. En yakın yerleşim yerlerinden biri Negombo. Ben de şu anda Negombo'dayım. 1 aylık yolculuğumun sonunda buradan başka bir ülkeye gideceğim. Bir gün konaklamak için hem de gitmeden önce gelebileceğiniz bir yer. Ama Colombo'ya da uğrayabilirsiniz. Buradan bir 40 kilometre mesafede. Orada da çok fazla görülecek, yapılacak bir şey yok. Yarım gün ayırsanız bile yeterli. Gördüm demek için gidebilirsiniz. Alışveriş yapabilirsiniz. Bir kordonu var. O kordonla yürüyebilirsiniz. Dediğim gibi yarım gün, bir gün yeterli olacaktır. Benim videolarımı izleyip bu dediğim yerlere gitmeye değer mi değmez mi zaten onun mukayesesine varabilirsiniz. Peki buraya geldiniz. Ulaşımı nasıl sağlayacaksınız? Arkadaşlar ya araba kiralayacaksınız. Şoförüyle de kiralayabilirsiniz. Ya benim gibi tuk kiralayacaksınız. 1 ay tukla seyahat edeceksiniz ki bu konuyu açacağım. Veyahut da motosiklet kiralayacaksınız. Motosikletle seyahat edeceksiniz. Bunun yanında otobüs var. Otobüs tam bir backpacker işi. Yani sırt çantalı gezgin işi. Eğer tatil için geliyorsanız bence hiç tatilinizi mahvetmeyin. Otobüs sizi yorar. Otobüs şoförleri çok çılgın, çok deli. Özellikle o Nuri ile Ella taraflarında virajlı yollarda insanı ayrana çevirir. Yani kusa kendinizden geçersiniz. O yüzden otobüsü pek tavsiye etmem. Buranın çok ikonik ulaşım yöntemlerinden bir tanesi tren. Genelde Sri Lanka yazdığınız zaman o ikonik tren yolculuğunu görürsünüz. Güzel fotoğraflar vardır. Farklı rotalar var. Yolculuğunuzun arasında bir bölgede tren yolculuğu sıkıştırabilirsiniz. Özellikle
özellikle Elle taraflarından güneye doğru inerken bir tren yolculuğu güzel olacaktır. Veyahut da Colombo'dan Merisa tarafına doğru gelirken de tren yolculuğu yapabilirsiniz. Sahilden doğru. O da keyifli bir yolculuk olabilir. Demin dedim ya, burası gözyaşı gibi bir yer. Şimdi buradan başlıyorsunuz yolculuğa. Böyle ya yuvarlak yapıp buraya geleceksiniz veya da buradan aşağı sahile ineceksiniz. Sahilden doğru yukarı çıkıp dağlık bölgelere, yayla bölgelerine çıkacaksınız. Oradan tekrardan başlangıç noktanıza geleceksiniz. 7 günlük, 10 günlük bir gezi planıyla bence burayı gezebilirsiniz, burayı yaşarsınız. Ulaşım başlığı altında konuşurken ben kendi ulaşım yöntemimi size söyledim. Tuktukla seyahat ettim. Hayatımda iyi ki yaptım dediğim şeylerden bir tanesiydi. Çok iyi tuktuk kullanıyorum şu anda. Gözünüzde hiç büyütmeyin. Zaten bu benim de kiraladığım Tuktuk Rental. Bana sponsor oldular bu arada. Bir ay verdiler ve deneyimlerimi paylaşmamı istediler. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Avustralyalı bir girişimci kardeşimiz bu girişimi başlatmış. Lokal insanları destekleyen bir girişim. Tuktuğu istediğiniz yerden alabiliyorsunuz. İstediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. Bütün resmi işlemleri kendileri yapıyorlar. İstediğiniz zaman herhangi bir kaza belada ulaşabiliyorsunuz ki burada yoldaki insana deseniz ki ya benim şurada şöyle bir şeyim var, hemen tuktuğunuzu tamir edebilir. Her yerde tuktuk onarılabiliyor bu arada. Yolda bile benim başıma geldi. Hemen yolculuğuma devam ettim. Bunun yanında hem ekonomik hem yağmur yağdığı zaman altına sığınabiliyorsunuz. Motordaki gibi açık değil. Motordaki gibi kaza ihtimali yüksek değil. Yani düşme devrilme ihtimali düşük. Arabaya göre küçük olduğu için arabanın gidemediği yollardan geçebiliyor. Az yakıyor. Yani kilometrede 1 liradan bir tık fazla yakıyor. Burada zaten ülkenin bir yerinden bir yeri 500 kilometre. Ben 1500-2000 kilometreye yakın yol yapmışım. Köy yollarına girdim. Yani serüvenimi kesinlikle takip etmenizi tavsiye ederim. Sri Lanka oynatma listesinden nerelerden geçtiğimi göreceksiniz. Böyle uzun soluklu bir tur da yapabilirsiniz. Zamanınız varsa. Benim için hayatımda unutulmaz enlerden bir tanesiydi. Böyle bir ulaşım metodu da var. Böyle bir gezi metodu da var. Aklınızda bulunsun. Ve gelelim bir diğer başlık, para birimi. Arkadaşlar onların 100 rupisi bizim 13-14 liramıza tekabül ediyor. 100 rupiye de bir su alabiliyorsunuz 10 liraya 15 liraya. Bunun yanında yemekler, ya ben lokallerde de yemek yedim. Orada tabii ki acıya, baharata dikkat etmek gerekiyor. Çok baharatlı tüketiyorlar. Çok lüks restoranlarda da yedim. Orada da ödeyeceğin 3000-5000 rupi. Burada da 600-700 rupiye yemek yiyebiliyorsun, karnını doyurabiliyorsun. Ortalamasını alırsanız eğer 1000 rupi, 2000 rupiye, biraz daha aşarsanız 3000 rupiye çok rahat bir şekilde karnınızı doyuruyorsunuz. Yani ben 1000 rupilik yerlerde yiyorum genelde. Normal temiz yerler. O da 140 liraya geliyor. Hadi yanında bir şeyler de içsen 200 liraya hem yiyip hem içebiliyorsunuz. Bir diğer başka konu, isterseniz buraya e-sim'le gelebilirsiniz ama e-sim bence bir tık maliyetli olabilir. Ben uzun soluklu kaldığım için ve internetle çok işim olduğu için ben sim kart aldım. Aldığım sim kart Dialog. 300 liraya da paket var. 200 liraya da paket var. İhtiyacınıza göre. Sadece internet için alacaksanız yani 200 liralık bir paket ihtiyacınızı görür. Çok ucuz, çok uygun. Dialog ülkenin çoğu yerinde çekiyor. Özellikle alt taraflarda 5G çekiyor. İç taraflarda biraz daha 4G çekiyor. Eğer ki bir dijital bir göçebeyseniz veyahut da işinizi online yapıyorsanız iyi bir internet alın derim. Gideceğiniz, kalacağınız yerlerde internetin hızını sorarak gidin. Çünkü bir mağduriyet yaşayabilirsiniz. Veyahut da kalacağınız, konaklayacağınız yerden güzel bir kafeteryaya gidip laptopunuzu açıp hem çalışıp hem tatilinizi yapabilirsiniz. Bu tarzda gezen, seyahat eden insanlar da gördüm. Aklınızda bulunsun. Benim için de ilerleyen zamanlarda yapılası şeylerden bir tanesi. Dijital göçebeler için güzel bir yer. İnternet hızları zayıf ama okyanus manzarasında taze sıkılmış meyve suyunu içerken bir yandan çalışmak gerçekten keyif verici. Ve gelelim konaklamaya. Şu anda arkamda gördüğünüz yerde konaklıyorum. Burada 6 odalı bir otel. İçerisinde kliması var, sıcak suyu var, temiz, fanı var, kettle'ı, ıvırı zıvırı her şey var yani. Bunun yanında kahvaltı dahil ödediğim ücret sadece 600 lira. Sadece bir tık sahil kısmından iç tarafa doğru gittim. Yani şunu hesapladığınız zaman ya ben buraya taksiyle gideyim, geleyim deseniz bile her türlü ihtiyacınızı çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Burada her yer taksi şoförü, tuktuk şoförü ki ona da değinmek gerekiyor. Tuktuk şoförleri bazen sizi darlayabilir, daraltabilir. Bazen o insanlar da para kazanmak için müşteri kovalıyor. Çok fazla soru sorup sizi boğabilir. Bunu da öğrenecekler yavaş yavaş. Turizm geliştikçe beraber nasıl davranmaları gerektiğini. Beni burada bazı yerlerde yoran tuktuk şoförleri oldu ve otobüs şoförlerin çılgın otobüs kullanmaları oldu. Öteki türlü ne bir başıma bela geldi, ne bir tartışmam oldu, ne birisi bir hakaret etti, ne bir sarhoş dadandı. Hiçbir şey yaşamadım. Ülke güvenli bir yer. Konaklama çok ucuz. Her bütçeye uygun konaklama var. 5 dolara da bulabilirsiniz. 700 dolara da bulabilirsiniz. 700 dolara bulduğunuz böyle okyanusa sıfır, içerisinde havuzu olan, iç öğün yemeği olan bir yer olur. 5 dolara da sadece böyle vantilatörlü, fanlı bir yerde konaklayabilirsiniz. Ben farklı yerlerde de kaldım. Villada da kaldım. Özellikle Airbnb'den kiralayacağınız yerler
yerler çok uyguna gelebiliyor. Kaldı ki ve her yerde şöyle sorular sordum. Dedim ki ya ben buraya gelip 10 günlüğüne kiralasam fiyat ne olur? Hemen fiyatı %25 oranında düşürüyorlar. Bunu yıla vurduğunuz zaman çok komik rakamlara geliyor. Yani villa sorduk. 150 dolara, 200 dolara villa fiyatı var. Çünkü adama peşin veriyorsun bir yıllık. Diyorsun ki kardeşim sana 5.000 dolar, 6.000 dolar. Ben bir yıl boyunca buradayım. İçerisinde elektriği, suyu, kliması, internet her şey olan villayı sana veriyor. Tertemiz, uzun soluklu, özellikle emekli abilerimiz burayı düşünebilir. Çünkü buraya geldin 9 aya kadar zaten vizeni uzatabiliyorsun. Ülke zaten ucuz, uygun. Kendin yapsan maliyeti daha da düşürebilirsin. O yüzden konaklama benim son zamanlarda gördüğüm en uygun, en ucuz yerlerden bir tanesiydi. Ben şöyle bir yerde sadece 600 liraya kalıyorum. Gerçekten mükemmel. Peki buraya kaç gün ayrılır? Nacizane uzun soluklu burada kalmış bir insan için tatil için geliyorsanız buraya 7 günle 10 gün arasında idealdir. Şimdi burası şöyle bir yer. Çok turistik yerlerin adını vereyim. Belki kulağınızda biraz aşina olur. Şu bölgede Sigiriya var. Sigiriya kesinlikle görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Sigiriya'da çok güzel bir kayanın üzerine kurulmuş bir yaşam alanı var. Bir kale var. Hikayesi olan bir yer. Tarihi bir dokusu olan bir yer. Tabii bunun etrafında müthiş bir yaban hayatı var. Yemyeşil yürüyüş rotaları yapabiliyorsunuz ki kaldı ki burada bir tık maymunlara dikkat edin, yine arkadaşımızın elini ısırmışlardı. Burada çok güzel butik oteller var. Hepsinde puanlamasına bakarak kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Yemek konusunda da hiç sıkıntı çekmezsiniz. Birçok batı mutfağı var burada. Buradan aşağı doğru indikçe artık Kendi var, Nuruva Eliya var ve Ella var. Bunlardan benim en çok hoşuma giden Ella oldu. Videomun bu kısmında şunu belirteyim. Eğer oynatma listesine bakarsanız bu gittiğim yerlerin hepsini size çekip attım. Bakın, izleyin. Eğer hoşunuza giderse bence listenize ekleyin. Ama mesela Kendi benim için wow değil. Eğer işte orada bir tapınak var, Buda'nın dişi olduğuna inanılıyor. Spiritüel bir yanınız var ve tapınak gezmek istiyorsanız Kendi'ye gidebilirsiniz. Bir göl var. Yine aynı şekilde Nuru ve Elia'da da bir göl var. Nuru ve Elia'yı küçük İngiltere diyorlar. Botanik parklar yapmışlar. Hani bir defa gidilebilir. Ya bu bölgede özellikle denemeniz, tatmanız gereken şeyler, yol boyunca çok büyük çay fabrikaları var. Çay tadımları yapabilirsiniz. Çay satın alabilirsiniz. Karadeniz gibi manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz. Burada böyle bir yol yapılabilir ama isterseniz yarım gün ayırın, isterseniz tam gün ayırın. Yollar çok virajlıdır bu bölgede ama neticesinde Ella'ya varın. Ella'yı bence es geçmeyin. Ella'da o çok meşhur 9 gözlü bir köprü vardır. Genelde insanların fotoğraf çektiği yerdir. Ella'da partileyebilirsiniz. Ella'da doğa yürüyüşü de yapabilirsiniz. Ella'da kafa da dinleyebilirsiniz. Ella'da güzel yemekler de bulabilirsiniz. Deniz mahsulleri de yiyebilirsiniz. Sigiriya'yı ve Ella'yı kesinlikle es geçmeyin saydıklarım arasında. Şu ana kadar gördüğüm en güzel yerlerden bir tanesiydi Sri Lanka'da. Diğer ikisini de artık yorum sizin. Biraz araştırın, görsellere bakın. Hoşunuza giderse ekleyin. Hoşunuza gitmezse oradan alacağınız zamanı daha farklı bir alana ayırabilirsiniz. Aşağı doğru indikçe Ella'dan artık şurada Yala National Park var. Yala Ulusal Parkı var. Burada 40 dolarla 100 dolar arasında safari yapabiliyorsunuz. Şanslıysanız leopar görebilirsiniz. Fili her yerde görürsünüz. Fil görmek için bence para vermeyin. Elephant Road diye bir şey var. Google yazın Elephant Road diye. Eğer o rotadan geçerseniz ben gibi tuktukla fil burnunuzun dibine kadar gelebilir. Bu durum sizi korkutmasın. Ben çok yaklaştığım için böyle bir atmosferde buldum kendimi. Hayatımda yaşadığım şoklardan bir tanesiydi. Burada ben geyik de gördüm. Su monitörü de gördüm. Değişik maymunlar da gördüm. Fil de gördüm. Sadece leopar görmedim. Onu da görmeyi vereyim yani. Çünkü onu görseydim muhtemelen şu anda siz beni görmüyor olabilirdiniz. Aşağı doğru iniyorsunuz. Mirissa tarafları var artık. Mirissa taraflarında burada insanlar sörf yapıyor. Denizin, kumun, güneşin keyfini çıkartıyorlar. Deniz deyince aklına bizim denizlerimiz gibi gelmesin. Tayland denizleri gibi deniz gelmesin. Burada insanlar genelde sörf yapıyor. Hint Okyanusu'ndayız. Burada dalgalı bir denizi var. Bazı koylar tabii ki dalgasız ama böyle Türkiye'den gelen bir insan için deniz çok wow değil. Ama sörf denemek istiyorsanız çok güzel. Hem başlangıç seviyesi, orta seviyesi, iddialıysanız ileri seviye dalgalar yakalayabileceğiniz bir denizi var. Yani farklı bir şey denemiş olursunuz ya. Buraya gelen insanlar zaten tren yolculuğu yapıyor. Çok güzel tropikal meyveler yiyor. Çok güzel balıklar tadıyor. Safariye katılıyor. Tren yolculuğu yapıyor. Sörf deniyor. Deniz, kum, güneşin keyfini çıkartıyor ve buradan bu şekilde ayrılıyor. Sri Lanka, her zaman söylediğim bir şey var. Çok uygun bir ülke. Her bütçeye uygun tatil paketi bulunur. İsterseniz lüks kalabilirsiniz. İsterseniz ekonomik gezebilirsiniz. Ama ekonomik gezseniz dahi çoğu şeyin tadına varabilirsiniz. Burası geleceğin Bali'si olarak adlandırılıyor. İlerleyen zamanlarda Sri Lanka'ya giden insanların sayısı artacaktır. Çünkü hala pek bilinmiyor. Potansiyelinin farkında olunmayan bir ülke olduğunu düşünüyorum. Hem ticaret açısından, turizm açısından geleceğin parlayan yerlerinden olacak. Turizmden bahsetmişken buranın turizminden bahsedeyim. Gelişmekte olan bir yer. Çoğu şeyi öğreniyorlar. Hatta yabancı yatırımcılar işi iyi yaptıkları için
Onlar da buranın turizmine katkı sağlıyorlar. Ve burada iş yapan birkaç tane Türk'le de konuştum. Onlar da çok değerli bilgiler verdi. Ben burada 1500 dolara şahıs şirketi kuran Türk de gördüm. 70 bin dolara oturum alan Türk de gördüm. İkisi de ticaretinde, kimisi gidip geliyor ülkeye veyahut da farklı ülkeler, kimisi tamamen burada. Potansiyeli olan bir yer. Onlar da buradaki potansiyeli görmüş ki paralarını buraya yatırmışlar. Güvenli bir ülke. Daha önce problemler yaşamıştı. İnanç çatışmaları olmuş. Bunun yanında işte 2004'te buraya bir sel vurdu. Sonra tabii ki Covid burayı etkiledi derken en sonunda bir sel felaketi oldu. Ülke böyle tam doğrulmaya yakın, başına böyle bazı felaketler geliyor. Derken şimdi tekrardan sezonu açtılar. Tren rotalarına gelmeden önce bir takip edin. En son kapalıydı bazı rotalar. Oralarda açılınca daha rahat bir şekilde tren yolculuğu yapabilirsiniz. Mağdur olmayın diye söylüyorum. Ama her türlü bazı yerler şu anda bazı güzel tren rotaları açık. Oralarda da keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. Turizmine değinip insana değinmemek olmaz. Çok fakir bir halk, yerde yatan insanlar da var. Ama yüzlerinde hep bir tebessüm var. Genelde buraya geldiğiniz zaman insanlar sizden bir şey talep edebilir. Çocuklar sizden bir şey talep edebilir. Bu az gelişmiş ülkelerin, sosyoekonomik olarak güçlü olmayan ülkelerin yaşadığı durumlardan bir tanesi. İnsanlar bir şey talep ediyor. Çünkü bu insanlar burada ayda 100 dolara çalışıyorlar. 150 dolara çalışıyorlar ve hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Çok insan gördüm ki köylerde kendi suyunu kullanmayıp, kaynak suyunu kullanmayıp göllerde yıkanıyorlar, nehirlerde yıkanıyorlar. Ama kalpleri çok temiz, yüzleri çok güleç. Benim insanını sevdiğim, güler yüz bakımından üst sıraya koyacağım insanlardan bir tanesi. Burada eğer işiniz böyle uyuşturucu, alkol gibi atmosferlere gitmiyorsanız, düşmüyorsanız kötü insanla denk gelme ihtimaliniz çok düşük. Yani çok şükür benim böyle bir deneyimim, tecrübem olmadı. Allah da yaşatmasın diyelim. Kimsenin başına da gelmesin tabii. Ne demişim, ne yenir yazmışım. Başlıklara bakıyorum ki konuları atlamayayım. Buraya geldiğiniz zaman demin söylediğim gibi kesinlikle meyvelerin hepsinden tadın. Ben her gün neredeyse mango yedim, mango suyu içtim. Mükemmeldi. Bunun yanında çok çeşit balık var. Bol bol balık tüketin. Pirinci zaten her yerde yiyebilirsiniz. Eğer çok aç kalırsanız pirince yönelin. Pirinç her yerde var. Sağlık açısından herhangi bir engelle teşkil etmez. Bol bol çay için. Çayı biz gibi demlemiyorlar. O yüzden tadı bir tık farklı gelebilir. Kahvelere, çaylara çok fazla şeker atıyorlar. Eğer şekersiz istiyorsanız şeker koymamalarını belirtin. Baharat sevmiyorsanız, acı sevmiyorsanız kesinlikle no spicy deyin, baharat olmasın deyin, acı olmasın deyin. Burası baharatı seven bir millet. Buradan dönerken eğer baharatı seviyorsanız birçok baharat bulabilirsiniz. Özellikle benim buradan giderken aldığım, karanfil olduğu, tarçın oldu, çay oldu. Bunları çantama koyarak gidiyorum. Çok güzel hediyelik eşyalar var. Kadınlar buraya geldiği zaman yani çantalarını hediyelik eşyalarla doldurabilir. Bayağı seçenek fazla var. El yapımı çok güzel şeyler var. Çünkü burada hala insanlar beden gücüyle çalışıyor. Ve gelelim benim Sri Lanka'da en beğendiğim yerler. Alt tarafta sahil bölgesi hoşuma gitti. Mirissa ve çevresi, çok bakir koylar var. Gün batımı izlemek çok keyifli. Böyle o kokonat ağaçlarına ip sarkıtıyorlar ve altında sallanıyorsunuz ya. O gerçekten beni cezbeden, benim hoşuma giden, o görüntüyü izlediğim zaman yaşadığımı hissettiğim anlardan bir tanesi. Orası çok güzeldi. Ben köylerine de gittim. Benim gibi yaban hayatı seviyorsanız benim bir Çingene köyüne gitmişliğim var. Orada yılan oynatıcıları var. Ki turistik bölge değil tabii ki burası. İlgilisine duyulur. Sri Lanka'da böyle köyler var ki köylerde hep yılanlar var. Yılan oynatıcıları var. Orada kral kobra yılanına temas etmiştim. Kimin hoşuna gider bilmiyorum ama o benim için buranın enlerindendi. Heyecanlıydı. Adrenalin dolu bir şeydi. Bunun yanında Sigiriye benim çok hoşuma gitti. Elle benim çok hoşuma gitti. Genel olarak bunları sayabilirim. Listenize eklerken veyahut da bir rota çıkartırken buraları ekleyebilirsiniz. Ve tabii ki buna bir de ekleyeceğim neresi var? Elephant Road çok heyecan vericiydi. Adrenalin doluydu. Benim için bir safariydi. Ulaşımda tavsiyem tuk tuk. Gözünüzde büyümesin. Arkadaşlar zaten nasıl süreceğinizi öğretiyor. Bir gün içerisinde de zaten her şeyini öğrenebilirsiniz. Şimdi buradan bakarken de bir anda hayvanları görüyorum. Burası açık bir hayvanat bahçesi gibi. Burası açık bir arboretum gibi. Yani açık orman müzesi gibi envai çeşit bitki göreceksiniz. Farklı farklı bitkiler ve hayvanlar göreceksiniz. Buna hazır olun. Tropikal bir atmosferi Sri Lanka'da yaşayacaksınız ve bunu uyguna yapacaksınız. Teşekkürünüzü alırım. Videolarımın devamı gelecek. Yeni bir ülkeye gidiyoruz. Sürpriz olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.